Şimdi ben evvela kendimden bahsedeyim. Ben İstanbulluyum. Ama artık bu kadar karmaşık bir yapıya, nüfus yoğunluğu itibariyle böyle karmaşık bir yapıya sahip olan İstanbul'da yüksek müsaadelerinizle has bir İstanbullu, has bir Fatihli ve Hırkaya Şerifli olduğumu ifade etmek isterim. Bu haslık nereden geliyor derseniz, yüksek bir şuurla sur içi İstanbul'un tarihine, zemine, zamana ve insanlarına anlamaya çalıştım. Neden İstanbulluluk oldum, neden İstanbul'da ve sur içinde dünyaya geldim? Bu tabii bana ailemin bir ikramıydı. Benim tercihimin sonucunda ben Fatihli olmadım. Dedem, annemin babası rahmetli Yusuf Bari Efendi, bizim memleket Yozgat, 1910 senesinde hukuk tahsili için mektebi hukuka gelmesiyle birlikte bizim İstanbulluluk taksimetremiz açılmaya başlıyor. Dedem bu görevini, yani tahsilini bitirdikten sonra Daire-i Umur Askeriye'de, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nde, ki o zaman Osmanlı Genelkurmayı, orada hakim olarak görevini yapıyor. Cumhuriyetle birlikte Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde hakimlik görevini sürdürüyor. 1939 zannediyorum emekli oluyor. 1940 senesinde gördüğü bir rüya üzerine, bu rüyayı da açıklayabilirim. Bugün hala mülk olarak, tapu olarak muhtemde olan evi satın alıyor. Rüyasında dedeme ilham ben bunu bilemem, rüyalarında bir içeriği olsa gerektir. Bugünkü ev gösteriliyor ve Hırkaya-i Şerif'e yakın olunması isteniyor. İşittim, dedemin kardeşinin oğlu vardı. Ondan duydum, yani niye biz buraya geldik, yani Fatih'e? Onu bunu Nizami Bey ismindeydi, Allah rahmet eylesin. Onun kanalıyla bu bilgiye ulaştım. Ne demek Hırkaya-i Şerif'e yakın olmak? Orada Peygamberimizin hırkası var. Demek ki siz bir rabıta kurun, bu hırka çok önemlidir, sizi Hırkaya-i Şerifli yapıyoruz falan tarzında bir şey. Benimki böyle oldu. Ben ilk mektebe başladığımda Hırkaya-i Şerif İlkokulu'na gittim. Bizim hayatımız böyle devam etti orada. Dedem bir Osmanlı münevveriydi ve bir Osmanlı bürokratıydı. Yani alim bir adamdı. Şahsi bir kitaplığı vardı. Bu kitapları da iki kısımdan ibaretti. Bir basma kitapları vardı, bir de yazma kitapları vardı. Dedem muntazaman öğle namazlarını Fatih Camii'nde eda eder, muntazam bir şekilde. Sonra, bakın bu da bir mümin portresi. Ali Emiri Efendi'nin bir kütüphanesi vardır, kitaplığı vardır. Orası daha sonra Millet Kütüphanesi olur. Orada bu öğle namazından ikindi vaktine kadar olan kısımda dedem orada tasavvufi kitapları tetkik eder, istinsah ederdi. Bu kitapları yazma olarak bana intikal etti. Ben ailenin tek çocuğuyum. Böylelikle yani hayatımız dedemin kurduğu bizim mukadderatımızı tayin etti ve biz Fatihli olduk. Şimdi Fatih'te çocukluğumu, yani evden dışarı çıkmam şu şekilde oldu. 6 yaşımı tamamladım. Annem beni ilkokula yazdırmak istedi. Beni almadılar. O zaman galiba çok sıkıydı. Milli eğitimde böyle bir sıkıntı vardı. O da şu şekildeydi. 30 Eylül'e kadar doğmuş olanları alıyorlar. 1 Ekim'den itibaren doğanları da almıyorlardı. Benim doğumum Kasım'dı. Annem derdi ki sen 36 gün için seni okula almadılar. 36 gün için. Buna kahır diyemem ama lütfu şu oldu. Annem beni bu defa evin karşısında Eskerlipaşa yahut Mesihpaşa Camii, Eskerlipaşa Camii'ne götürdü. Orada Kur'an'a başladım ben. Bir Elif Bey cüzü aldı. Hocam da Mehmet Selim Efendi isminde. Nur yüzlü mübarek bir insandı. Dedem evde Hoca Efendi'nin okuttuklarını evde bakardı. Tayin ederdi nereye doğru gidiyorum diye.
Ben 5 sene içerisinde haftada bir gün mü 2 gün mü ne hocaya giderekten o daha sonra Hırkaşerif Eskerlipaşa Camii'nden onun tayini Hırkaşerif Camii'ne çıktı. Hırkaşerif'ten sonra yaşı ilerledi. O da 1881 doğumluydu Mehmet Selim Hoca'nın. Onun tayini evine yakın. Evi de Küçük Mustafa Paşa'daydı. Koca Mustafa Paşa değil de Küçük Mustafa Paşa. O da Yavuz Sultan Selim Camii'nin altında Halice bakan bir kısımdı. Evi oradaydı. Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitmeye başladım. Hoca artık ne bileyim o yolu yani Fatih'e şeye gelmezdi, Hırkaşerif Camii'ne gelmezdi. Tayini oraya çıkınca ben de haftada bir gün veya 2 gün Yavuz Sultan Selim Camii'ne bazen de evine giderdim. Bu şekilde bir sokağa çıkma hadisem bu oldu. İkincisi ise biz oyun çocuğuyduk. O zaman bugünkü gibi sokaklar kalabalık değildi. Trafik böyle bir yoğunluğa sahip değildi. Bizim evimizin bulunduğu sokak, ne diyeyim, Mütercim Asım Sokağı. Onun arkasındaki sokak Hırkaşerif Caddesi. Bu iki sokağı birleştiren ara yolda Bedrettin Simavi, bu Şeyh Bedreddin. Demek ki o tarihlerde 1930'ların başında, zannediyorum 1933, İstanbul'un Suriçi sokaklarını, buna herkes zannederim, Kadıköy ve Üsküdar da dahil olsa gerektir. Belki Eyüp de dahildir. Ama ağırlıklı olarak Sur içindeki sokakları Türk büyüklerinin isimleriyle donatan kişi Osman Nuri Ergin'dir. Şimdi o sokağa Bedreddin isminin verilmesi, yani Bedrettin Simavi, Şeyh Bedrettin denmiyor, bakın dikkat buyurun. Şeyh Bedrettin'in bir tasavvufi eseri vardır, Varidat. O varidatın bir tek nüshası var. Mübadele dediğimiz Lozan Anlaşması'nın bir maddesine göre milli sınırlarımızın dışında Dede Ağaç, Simav falan o yerlerden ki Türklerin Türkiye'ye gelmesi. O kitapta onlarla beraber geliyor. Ve sonra Sahaflar Çarşısı'na düşüyor. Sahaflar Çarşısı'nda Muallim Cevdet Bey, Osman Nuri Ergin'in çok yakın arkadaşı, onun vasıtasıyla alınıyor. Bugün o kitap tek nüshadır yeryüzünde. Taksim'deki Atatürk kitaplığı vardır. Oraya vakfediliyor. Vakfediliyor Osman. Şimdi diyeceğim şey şu ki, biz böyle bir kültür ocağının içerisindeyiz. Yani diyeceğim kısaca şu ki, biz çocukluğumuzda dediğim gibi oyun çocuğuyduk. Oyun oynamayı çok severdik arkadaşlarımızla. Dediğim zaman yani ilk mektepteki yaşım ne olacak ki? 7 yaşında başladım. Bir lastik topumuz vardı ve Bedrettin Simavi Sokağı'nda top oynardık. Lastik topla oyun oynardık. Yaşımız büyüdükçe tabii başka şeyler de ortaya çıkmaya başladı. Ama benim hayatım bir sayı ayağı gibi haftada bir veya 2 Eskerlipaşa, oradan Hırkaşerif Camii'nde Kur'an, yani ben bir manada İngilizce söyleyeyim, double major yapıyorum. Çift anadal. Ondan sonra Hırkaşerif İlkokulu'nda da ilk mektebi okuyorum. 3. ayakta ne oluyor tabii ki? Bu oyun çocuğu olduğumuz için Bedrettin Simavi Sokağı'nda lastik top peşinde arkadaşlarla futbol oynamak diyelim artık. Böyle geçerdi benim şeyim. Sonra tabii ki büyümeyle birlikte ilk mektepten ayrıldıktan sonra değişti. Fakat bu ilk mektep günlerinde Hoca Efendi Selim Hoca'ya Kur'an okumaya giderken Ramazan'a, benim çocukluğumda Hırka-i Şerif Ramazan'ın 15'inde açılırdı. Ve Arefe günü ilkindi namazında dua edilir ve kapanırdı, hırka kapanırdı. Ben Hoca Efendi'yi beklerken, Selim Hoca'yı, hırka açık olduğu zaman hırkayı yapardım, ziyarete giderdim. Fakat bir defa, müsaadenizle onu anlatmama izin var mı bilmiyorum. Hırka caminin üst katında özel bir yeri var, hırka için ayrılmış, mimari olarak da ayrılmış.
İnananlar hırkanın ziyaretine gelirken bir yerde Selat-i Ümmiye'yi okumaya başlarlardı. Koro halinde. Peygamberimizin hırkası oraya gelir, hırkaya şöyle hafif bir baş keser, sonra arkasını dönmeden, bak arkasını dönmeden hırkaya, kapıdan çıkardı böyle. Ters ters giderekten. Bir defa ben de o Selat-ı Ümmiye'yi okuyan grupla yani insanlara gelirken bir muhafızı vardı, hırkanın muhafızı vardı. Haşim Bey, Haşim Köprülü. Haşim Köprülü'nün kızı Gülden benim ilk mektepte 5 sene sınıf arkadaşım olmuştu. Haşim Bey'i oradan tanıdım. Nur yüzü mübarek bir insandı. Ben öyle gelince orada hırkanın başında sadece Haşim Bey olmazdı. Belki caminin imamı, müezzinleri falan da olurdu. Ve bir de cemaatten de kimseler bulunurdu. Artık kader mi diyeyim bilmiyorum. O hırkanın başında bulunanlar, Selat-ı Ümmiye'yi koro halinde okumaya insanları, inananları, ziyarete gelenleri teşvik eden kişilerden biri komşumuz çıktı. Bana el etti, yanına aldı. Aman ya Rabbi. Ben şöyle hırkaya bir karış mesafeden hem Selat-ı Ümmiye okuyorum hem de hırkaya bakıyorum. O kadar yakın oldu. Şimdi bunu bir hayatımda bir defa oldu. Ve bunun da bir ikram olduğunu burada şükranlarımla ifade etmek isterim. Şimdi ev dediğim gibi bir rüyada annemin babası Yusuf Bahri Efendi'ye gösterilmiş. Dedem evi görmüş. Gördüğünün aynı. Rüyadaki gösterilen evin gördüğünün aynı. Sahibini aramış. Burası nasıl demiş. Sahibi de Ankaralı Mustafa Efendi isminde bir zatmış. Ben demiş işimi gücümü Ankara'ya, memleketime devrediyorum. Burasını satışa çıkarıyorum demiş. Şimdi dedem hakimdi. Ama Allah'tan korkan bir insan. Öyle eski terbiye diyelim artık. Hemen onun üzerine atlamamış. Acaba demiş niye satıyorsunuz? Bir borcunuz mu var? Üzerinde haciz mi var? Bir sıkıntınız mı var? Sıkıntısı olsa almayacak. Almayacak. Yani ucuza kapatmak bilmem ne falan. Yok öyle bir hikaye. Hayır demiş. Size söyledim. İstanbul'da bütün iktisadi bağlantılarımı kesip memleketime döneceğim. O nedenle satıyorum. Rahmetli annem derdi ki sene 1940 biz o evi 3.800 liraya aldık. 200 lirada tapu masrafı verildi ve 4.000 liraya eve girdik dedi annem. Şimdi evin içine girdiğiniz zaman ev dışarıdan 2 katlıdır fakat içeri girdikten sonra bir merdivenle aşağıya bahçeye doğru inilir. Orada mutfak vardır. Odunluk ve kömürlük vardır. Sonra bahçeye açılır. Evin tamamı 72 metrekare. Fakat ev 2 kat olunca odalar var. Biz üst kattaydık. Alt katta teyzem otururdu. Üst katta bir oda bizimdi. Bahçeye bakan odada da dedem kalırdı. Babam da Yozgatlı. Babamın İstanbul'a gelmesiyle birlikte iç güveysi olarak babam o eve geliyor. Biz bir odada otururduk. Dedem bir odada otururdu. Hatta aşağıda 2 odada da teyzemle eniştem otururdu. Böyleydi bizim evimiz. Evimizin durumu bu. Kârgir bir ev. Bu ev 1991 senesinde Allah'a şükürler olsun 2. dereceden tarihi ev oldu da kurtardım. Evi kimden kurtardım? Artık siz anlayın yani. Kimlerin elinden kurtardım. Ve çok da iyi oldu. O sokağa girince tek Türk evi olarak bize fakirhane kaldı. O bakımdan da açık söyleyeyim, asaletimizi muhafaza ediyoruz yani. Evet, buyursunlar. Mahallemizdeki evler zaman içerisinde yani tufeyli değildi. Bu tabiri kullanmakta hiç yani mahsur görmüyorum. Ama zor oyunu bozuyor. Şimdi mevcut ev oyun. O ev niye bozuluyor? Şartların zorlamasıyla. Normal bir aile çocuk büyüyor, evleniyor, çoluk çocuk falan derken bir ev ihtiyacı. Hülasa biz Türk evini kaybettik. Burada da hani kimseyi böyle oldu değil. Çünkü zor oyunu bozar.
Zor olan ekonominin yaptırım gücüdür. Ona direnemiyor insanlar. Dolayısıyla sokağın portresi bu şekilde değişti ve ben o sokağa girdiğim zaman evlere baktığımda kendi kendime şunu sorarım. Hangi milletten diye. Biraz evvel ifade ettim. Allah'a şükürler olsun. Bir tek bizim ev asaletini muhafaza ediyor. Ha dedirttiriyor. Bir zamanlar burada böyleymiş. Çünkü kâgir bir ev ama 100 yaşından fazla bizim ev. Zannediyorum 1910-15 falan o civarlarda yapılmış. Elimde bir delil yok. Çünkü bir ara şey yapmak istedim evi. Sigortalatmak istedim. Yapmadılar. Demek ki miadını doldurmuş mu diyorlar. Nasıl bakıyorlarsa. Ama yani ikinci dereceden tarihi bir ev olması bir kazançtır. Hem Fatih'in kültürü için bir kazançtır. Hem de benim için kazanç. Evet. Hocam ilkokulunuzdan bahseder misiniz? Evet. İlkokulum Hırkaya Şerif Camii ile okulum arasında bir yol vardır. Böyle bir yokuş vardır. Şöyle 25-30 metrelik bir yokuş. Belki 50 metre diyelim. Hırkaya Şerif Camii 1851 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yapılıyor. Veysel Karani Hazretlerine ait Peygamberimizin ona ikramı, hediyesi olan hırka muhafaza ediliyor. Orada bir yerde. O, nasıl söyleyeyim size, genişçe bir alan var. Soyundan gelen, onu muhafaza edenlerin bir başı oluyor. Hırkanın muhafızı olarak. Onlar genişçe bir bahçede, bir konakta yaşıyorlar orada. Zannediyorum bu 1851'e kadar devam ediyor. Caminin yapılmasıyla birlikte o müştemilattan hırka ayrılıp kendi bugünkü yerine gelmiş oluyor. Şimdi bizim ilk mektebimiz aslında Sultan Mecid tarafından yaptırılan tek katlı bir bina. Genişçe bir alanda tabii. Orası bir manga askerin hırkayı beklemesi için yapılan bir karakol gibi bir şey yani. Cumhuriyetle birlikte tabii hırkanın beklenmesi falan artık öyle bir şey yok. İşittiğim ne kadar doğru bilmiyorum. Karakola dönüşüyor. Sonra okul oluyor. Milli eğitime veriliyor. Biz orada ilkokulu orada okudum ben. Daha sonraki şimdiki haliyle zannediyorum Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü falan galiba böyle bir görev. Ben orada 1953 ile 58 yılları arasında ilk mektebi okudum. Yani şöyle söyleyeyim size, Eylül 1953'te girdim ve işte Haziran'da mı 1958 Haziran'da da benim ilk mektep tahsilim tamamlanmış oldu. Ben İstanbul'un 1950'deki nüfusunu söyleyeyim size. Bu rakam 1 milyondu. İstanbul 1 milyonluk şehirdi 1950'den. 1966'yı söyleyeyim size 2,5 milyondu. Bugünkünü söylemeyeyim çünkü doğru bir rakamı bulmak ve telaffuz etmek çok zor. Çünkü artık çok ciddi manada bir cazibe merkezi. Evvela maddi manada çekim alanı. Yani bunu derinliğine bu konuşmayı kazıyabiliriz ama konudan uzaklaşmış olabiliriz. Şimdi böylesine bir vasatta, böylesine bir ortamda bizim çocukken oyun oynarken bile bir araba, bir taksi bilmem ne geçmezdi. Biz rahat oynardık. Çocuk bahçesi gibiydi. Çocuk bahçesi yoktu. O daha sonradan çıktı. Konu komşuya geldiğiniz zaman evvela şunu söyleyeyim. Ve ben de bıraktığı intiba konu komşu mümin ve mütevekkil olmalarıydı. Bakın bunun altını çizerekten söylüyorum. Mümin ve mütevekkil. Bir defa orta sınıf. Orta sınıf. Varlıklı sınıf Fatih'te olmazdı. Varlıklı sınıf Maçka, Şişli o mıntıkadaydı. Dolayısıyla Haliç sanki Beyoğlu ile Fatih arasında buzdan, sudan bir perde gibiydi. Zaten 2 tane de köprü var zaten. Bir manada içe kapanmışlığı vardı Fatih'in. Ben bunu Akif'te de gördüm. Mesela Akif, Mehmet Akif, o da bir has Fatihlidir. Gerçi onun doğum yeri Bayramiç'tir, Çanakkale'nin kazası ama ömrü
ikamet ettiği yer Fatih'te Sarı Nasuh Mahallesi'dir. Sarı Nasuh Mahallesi bir mahalle daha var. Ondan sonra bizim mahalle gelir. Sonra bizim karşımızdaki mahalle Muhteşem İskender Mahallesi'dir. Şimdiki ismiyle Hırkaşerif Mahallesi. Akif Bey orada 1898 senesinde hanımı İsmet Bey'in babasının bir konağı var. Orada dünya evine giriyor. Belki bir müddet de orada oturuyor. Ama o da bir has bir Fatihli. Şimdi aşağı yukarı bu havayı muhafaza eden, yalan söylemeyen taşın ağırlığı vardı. Bu bir düz damlı bodur minareli bir mescitti. Bu bir camiydi. Bu bir namazgahtı. Bu bir çeşmeydi. Bu bir ahşap Türk eviydi ve bazı dergahlar vardı. Mesela mesela cami olarak ne vardı? Bizim iki cami arasında kaldığımız için. Camilerden biri Eskendipaşa Camii yahut Mesih Paşa Camii'dir. O 1885-86'dır. İkincisi de 1851'de Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı Hırkaşerif Camii'dir. O düz damlı bodur minareli mescitlere verilecek örnek çoktur o mıntıkada. Ne bileyim mesela Akseki Mescidi gibi. Akseki Mescidi'nin üzerinde 857 yazardı. Ben bunu çözemezdim. Niye? 857 ne? 857 İstanbul'un fethinin hicri tarihi. Akseki Mescidi de ilk yapılan, yani o toprağı Türkleştiren, Müslümanlaştıran mimari eserlerden biridir. Bakın o kadar yakınız. O sokak Akseki Caddesi'dir. İstanbul'un iskanına, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, mesela Aksaray'a, Niğde Aksaray'ından gelenler. Mesela oraya da Akseki'de zannediyorum Antalya'nın bir kazası. Oradan gelmişler oraya. Orada iskan edilmiş Fatih öyle. Draman öyle, Draman öyle. Şimdi misalleri çoğaltmak zannediyorum mümkün. Bugün bundan bahsedemezsiniz tabii. Evet. Konu komşuya geldiğiniz zaman ben bağlantıyı şu şekilde görüyorum. Herkes herkesi bilirdi. Arar bulur, kendine göre teselli ederdi. Bu teselliler, buluşmalar düğünde ve cenazelerde olduğu gibi bayramlarda olurdu. Ben mesela çocukluk günlerinde Eskendipaşa Camii'nde teravih namazlarını unutamıyorum. O coşkuyu unutamıyorum. Namaza gidilirdi. Bilhassa böyle yaz aylarında teravih sonrasında bazıları da akıllı bir kasa gazoz getiriyor. Gazoz içerlerdi namazdan sonra. İyi olur, iyi gider tabii. Kahvehaneler açık olurdu sahura kadar. O canlılığı vardı ama o biraz evvel söylediğim insanların yakınlığını yaşadığımı ifade etmek isterim. Onları da tanıdığım komşuları hayırla ve rahmetle andığımı ifade ettim. Şimdi böyle bir şey var mı yok mu deyip şimdi nostaljik takılmayalım ama artık bilemiyorum. Komşularımda hatırladıklarım vardı, onlar da dağıldılar. Mesela ben evi muhafaza ediyorum ama orada oturmuyorum. Mesela gene İstanbul'dayım. Yine İstanbul'dayım ama Fatih'te değilim. Çünkü zor oyunu bozuyor. Zor nedir? Benim evliliğim. Yani böyle şartların değişmesiyle birlikte siz de kendinize göre bu benim başıma olan hikaye. Mesela Süheyl Bey çok sevdiğim bir insan. O da İstanbul'un Davutpaşa'sında. Esekkapı falan, o Cerrahpaşa, o mıntıkada. Orada dedesinin konağında dünyaya gelmiş Hattat Mehmet Şevki Efendi. Sonra onun şartlarını zorlaması. O da evlilik yoluyla Kalamış'a gitti mesela. Böyledir yani insanların sürüklenişi, kaderi diyelim artık. Mahallemizdeki o etnik hikaye biraz o günlerde de zihnimi kemiren bir çocuğum ama hani sen nerelisin falan meselesine geldiği zaman. Sokağın bir tarafı Balkan göçmeniydi, Arnavutlar hakimdi. Karşı tarafta da onun yani sokağımızın karşısında da biz nasılsa araya mı sıkıştık? Onlar da zannediyorum Hatay civarından gelenlerdi. Biz araya sıkışmışız dediğim gibi yani dedemin gördüğü o mübarek bir rüya bizi oraya getirdi, araya sıkıştırdı ama şimdi
O şey değişti tahmin ediyorum o portre. Çünkü onlar da uçtu. Onlar da uçtu. Ama genellikle dediğim gibi böyle bir dağılım vardı. Şimdi ben şeyi bilmezdim yani. Arnavut nedir, Hatay'da bilmem, belki Arap kökenliydiler, onları bilemiyorum. Bana Ziya isminde çocuk yani sanki sosyoloji dersi veriyordu. Ya çocuğuz ama dedi ki bana bir gün, bak dedi, bu dedi şöyle, biz dedi böyle, siz nesiniz dedi. Ben ne bileyim biz neyiz diye. Anneme sordum, anne dedim böyle böyle dedim. Oğlum dedi Yozgat'ta bize lakabımız dedi, şunlardır dedi. Yozgat'taki lakaplar, yumurtacılar, efendim hamamcılar, işte böyle şey. Annemlere de, annemlerin ailesi de şıhlarmış. Şeyh sülalesiymiş. Annemin anne tarafı orada Yozgat'ta bir Şamani tekkesi var. Benim büyük babam o tekkenin şeyhiymiş. Şimdi o lakaba göre söylüyor. Kimininki papuççular, adam ayakkabıcıymış. Şimdi, yani adamın, çocukların düşündüğü şeyler değil. Bu cevapla güldüler bana. Böyle diyor. Ama şimdi iş tabii ki değişti. Muharrem ayında aşure gelirdi komşularda. Bizden gider miydi bilmiyorum. Kapıyı açardım. Çocuğum. Kaseyi veriyor. Kaseyi alıyorum. Kaseye bakıyorum. Eğer kasenin üzerinde nar tanesi, badem, fındık bunlar varsa o ailenin iktisadi durumu iyi. Biri geliyor, kaseyi veriyor. Üzerinde pek fazla bir şey yok. İçinde bol fasulye bilmem falan filan. Oradan da anlıyorum ki alt üst ayrımı, yani sosyolojiye de adım atmış oluyorum böylelikle. Ama kimseye bir şey söylediğim yok. Niyet bir, Allah için. Fakat bunun esbabı farklı. Bu da benim için bir kazanç aslında. Yani en azından bir ufak yaşta bir alt üst ayrımı sosyolojik olarak kafamın içerisine düştü. Allah onu suladı, o büyüdü. Ben sosyal bilimler okudum ve bunun da hocalığını yaptığım için bunu önemsiyorum. Gelelim düğünler, nişanlar ve ölümler. İsterseniz ölümlerden bahsedelim. Çok onun havası çok mübarek olurdu. Çünkü ölen kişinin sizin üzerinizde etkisi vardı, hatırası vardı. Mutlaka tazim ve tekrim etmek durumunu içinizde hissederdiniz. Ve genellikle cami, Fatih Camisi'ne gider veya da İskelepaşa Camii'nden kalkardı. Şimdi burada da bir sosyolojik ayrımını şu şekilde yakaladım. Bizim mahalledekilerin şehitliğe gömülen yoktu. Şehitliğin karşısında Necati Kabristan vardı. Oraya gömülür. Orada da Necati Kabristan benim ölçülerime göre Fukara-i Sabirin, şehitlikte yatanlar da Ayniyâ-i Şakirin. Yani fakirliklerine sabredenler, zenginliklerine şükredenler. Şimdi soruyorum kendime, sabretmek mi zor, şükretmek mi? Vardığım nokta şu, sabretmekte bir zorunluluk var, şükretmekte bir ihtiyar var. Ve şükretmek daha zormuş. Bu noktaya da geldim yani. Oradaki ayrımlar içerisinde. Evet. Sorunuz yarım kalmasın ama düğünler de olurdu. Giderdik işte nerede ne aklında kaldı dersen işte ikram olurdu. İkram limonata bir de ne verirlerdi bilmiyorum, kuru pasta mı bilmem ne verirlerdi. İşte bir orkestramsı bir şey vardı, bir şeyler çalardı. Orada da bir şey yazardı. Hariçten gazel okumak yasaktır. Ben bilmezdim. Gazel okumak nedir? Hariç ne oluyor? Hariçten gazel okumak yasaktır diye. Böyleydi işte. Şimdi bayramları da iki kısma ayırmak lazım. Bunlardan en ağırlıklı olan Kurban Bayramı'ydı. Kurban Bayramı'nda aşure gibi kesimde komşular arasında kesenler için söylüyorum.
kesmeyenlere, kesme durumu olmayanlara et giderdi. Bu bir toplumsal dayanışma, arayıp bulma, teselli etme meselesinde çok önemli. Kurban bayramları o bakımdan şeydir. Şeker bayramlarında ise biz çocuk olduğumuz için işte mahallenin büyüklerine hani giderdik ama şimdi sakın yanlış anlamayın. Daha o yaşlarda da hani donanımda olan bir 1 lira vardı. Donanımda olan bir 50 kuruş vardı. Bu paralar gümüştü. Ben şimdi delikli kuruş, bir kuruşa ve 2,5 kuruşa yetiştim. Kullandım da yani. Mesela tramvay talebeye 3 kuruştu. 2,5 kuruş verdiğin zaman o 100 paraydı. Biletçi alırdı ama biz onu 20 para zarara uğratıyoruz. Şimdi ziyaretine gittiğimiz böyle işlemiş oturmuş, umur sürmüş böyle hanımefendiler vardı. Onlar o gümüş 1 liralığı ipek bir mendile sarar, düğüm atar, elini öperdik, onu verirdi. Ama her evden gelmezdi. Onun için bir de kandil gecelerinde, şimdi paraya duyulan ihtiyaç mı onu da ben bilemiyorum. Ben yapmadım ama arkadaşlarımız yapardı. Bir konserve kutusunun içerisine bir tane mum koyarlardı. Mum yanıyor. Şimdi hacca gidenlerin kapıları belli olurdu. İşte yağlı kapı, ballı kapı, setresi uzun hacı kapısı. Kapı açılacak da o senekeye 5 kuruş atacak, 25 kuruş atacak. Bunların da yapıldığını uzaktan takip ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi bizden evvelki neslin eğlencesi radyoydu. Biz radyo artı sinema başladı bizde. Fakat çok paramız yoktu. Paramız yoktu aslında. Mesela Şehzadebaşı'nda Yeni Sinema vardı. Yeni Sinema'da 11 matinası 85 kuruş. Ondan sonraki matina 175 kuruş. İki şey yapıyorum. 85 kuruş varken nereden bulacaksın 175 kuruşu da oraya gideceğim? Belki 175 kuruşunda daha rahat bilmem ne. O 85 kuruş 11 matinasının kavgası kalabalığı olmazdı. Arada bir böyle bir şeylerimiz olurdu. 11 matinasında Şehzadebaşı'na giderdik. Sonra Fatih'te Halıcılar Caddesi'nde bir renk sineması. Ona da giderdik. Şey yoktu. Yani televizyon yoktu. Daha bilmiyorum. Ondan sonra artık işin rengi, akacağı mecra tabii ki çok değişti şimdi. Bizim eğlencelerimiz buydu sinema. Sinema çocuğu da diyebilirsiniz ama radyo çok. Radyoda temsiller olurdu. Arkası yarınlar olurdu. Onu izlediğimi tahmin ederim. Haberler önemliydi. Bizim çocukluğumuz Demokrat Parti döneminde geldi. Rahmetli dedem de haberlere çok meraklıydı. Günde 2 gazete girerdi bizim eve. Bir Yeni Sabah ve 2 Milliyet. Dedem Peyami Safa'yı iyi okurdu. Yani bir de dedem tabii ondan kalan bir ev içi bir alışkanlık diyelim. 19 haberleri. Mesela hiç unutmam. Burası Türkiye Radyo Kurumu. Spikeriniz Can Okan. Hiç unutmuyorum bu ismi. Çok güzel bir ses, radyofonik bir ses. Ondan günün haberleri alınırdı. Böyle. Bir de radyomuz vardı. Radyo çok önemliydi. Evde tel dolap vardı. 1954 müydü, 55 miydi neydi? Eve buzdolabı alındı. İlk defa bizim buzdolabıyla karşılaşmamız. Böyle oldu. Tel dolaptan hani çıkıyorsunuz. Yani bir de yavaş yavaş modern hayata doğru artık bunun o kadar geride kaldı ki bunlar çok iptidai şeyler olarak. Yozgat'a gittiğimiz zaman mesela karpuzun soğutulması için kuyuya salarlardı. Sonra başka şeyler gelirdi. Bu tür şeyler, pürüzler ortadan kalktı. Şimdiki hayatımız o bakımdan daha rahat. Yani bir bulaşık, bir çamaşır falan bunları düşündükten sonra. Şimdi ilk mektebi 5 sene Hırkaya Şerif İlkokulu'nda okuduktan sonra 2 şey vardı, bir okul vardı. Karagümrük Ortaokulu. Annem oraya gitmemi istemezdi. Buraya tulumbacılar gidiyor oğlum derdi. Bizim mahallenin çocukları da oraya gittiği için ben de oraya gitmek isterdim. Yok derdi oraya gitmek. 2 şık kalıyordu. Bir Vefa ve Pertevniyel. Pertevniyel'de almamakta direndi beni. Almamakta direndi. Sebep sizin bulunduğunuz mıntıkada zaten bir ortaokul var. Ortaokulu bitirsin bilmem ne falan filan. Ne oldu bilmiyorum aldılar.
Ben 6 sene Pertevniyel Lisesi'nde okudum. Ortaokul artı lise. 3 artı 3 diyelim. Onu şey yaptım. Onu bitirdikten sonra gene ilk defa bizim 1964 sene, ben mezuniyetim 64 senesindedir. 1964 senesinde bugünkü üniversite sınavı bizimle başladı. Fakat sınavı yapan bilmediği ki ne yaptığını bilmeden, sınava giren de ne sorulacağını bilmeden bir karambol içerisinde benim kaderim İktisat Fakültesi'ne çıktı. Ben iktisatın ne olduğunu bilmiyorum. Niye oraya gittiğimi de bilmiyorum. Orası çıkmış. Oraya puan tutuyormuş falan filan dediler. O ayrı bir macera. Yani o bizim, evet gene sur içinde kalıyoruz. Ama orada da 4 sene okudum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. 1964-60, ben 68 kuşağında. Onları yaşadım, gördüm o şeyleri talebeliğimde. Sonra devlet burslusu olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gittim. Bambaşka bir pencere, bambaşka bir hayat, zihniyet dünyası vesaire. Şimdi böyle benim hani biraz evvel bir İngilizce tabirle double major dediğim hadise şu oldu. Orada da böyle bir ikili tahsil içerisinde bir resmi tahsilim, yazılı tahsilim İktisat Fakültesi. Doğru. Fakat onun yanı başında bir sahaflar çarşısı var. Oraya gitmeye başladım. Kitapçıları tanıdım. Kitap severleri tanıdım. Oraya fakir girdim. Zengin çıktım. Sahaflar çarşısı. Bu zenginliği şey olarak almayın. Zenginliğin maddi boyutu var. Nedir dersen, bugün bulamayacağım kitapları o gün çok ucuz, kabul edilebilir, çizgi altı fiyatlar içerisinde aldım. Zenginliğe gelince insan ufkum genişledi, insan malzemem büyüdü. Bu bir zenginlik. Çok insan tanıdım Sahaflar Çarşısı'nda. Çünkü okumaya oraya gelirlerdi ve Sahaflar Çarşısı'nda diyelim ki 40 kadar dükkan varsa bunların içerisinde 7 veya 8'i eski kültüre ait kitaplarla uğraşırlardı. Hele bir kitapçı vardı, ben büyülendim. O kitapçı sırf yazma satardı. Akla zarar. Bugün yazma bir kitap, Taksim'de 4 yıldızlı otelin müzayede salonları falan vardır. Orada satılır, müzayedelerle satılır. Sahaflar Çarşısı'nda esnaf kendi arasında yazma olmayan eski yazı kitapları kendi aralarında müzayede yaparlardı. Onları da izlerdim. Tabii o kitapları alacak benim iktisadi gücüm yoktu, onu da söyleyeyim. Ama çok meraklı gözlerle onları takip ederdim. O kitap peşinde koşan insanların başka bir tutku. Dolayısıyla orada çok şey öğrendim. Sahaflar Çarşısı'nda o 7-8 dükkandan bazıları ufak minyatür sohbet meclisleriydi. Ve ağırlıklı olarak şunu hissederdim ben. Dini yayınlar üzerinde olurdu bu. Bir gün bir dükkandayım. Adamcağızın biri geldi. Bu benim hatıram olduğu için anlatıyorum size. Konudan uzaklaşsak bile zemin şeydir. Fatih içerisinde kaldığımız için artık o bağlamda. Niyazi Mısri'nin divanı var mı dedi. Adam çıkarttı. Fiyatı 4 liraydı. Ona %10 indirdi. 40 kuruş düştü. 3 lira 60 kuruş. Fakat bu arada enteresan bir şey oldu. Kitabı alanla kitabı satan arasında Niyazi Mısri'nin zihninde kalan bir beyti oradan kaldı. Beyt de aynen şöyle. Zat-ı Hak'ta mahrem-i irfan olan anlar biz. Bunun üzerine oturup konuşmaya başladı. Zat ne? Zat-ı Hak ne? İrfan ne? Bu benim hani böyle damlalar böyle mermer taşa düşer de tahrip de eder yani zaman içerisinde. Düşmeye başladı. Orada bunu şey yaptım. Başka şeyler de konuşmalar, ne konuşurlardı? Mesela Osmanlı tarihi, Osmanlı'nın son yılları, bir de gelenler kılıç artıklarıydı orada gördükleri. Kılıç artığı, yani Balkan Savaşı'na gideni görmedim ama Kurtuluş Savaşı'na gidenlere yetiştim. Bilhassa Türk Kurtuluş Savaşı.
İstiklal Savaşı'nın hani gazileri diyelim, hayatta kalanları vardı. Yani ölüme kulaç atmışlar ama ölmemişler. Bunların da yaşları ilerledikçe mazi kayıtlarıyla, hatıralarıyla yaşıyorlar. Ve genellikle bunların da kendilerini anlatacakları vardı. Böyle bu insanları dinlerdim. Çok güzel arif kimselere de, alim ve arif kimselere de sahaflar içerisinde. Onun için söylüyorum insan malzememin genişliğinden kastettiğim şey şu da. Yani dikkatliydim bir manada. Yani insan içinde insana bakmayı bilirdim. Böyle. Tabii çok. Hatta ben bir kitap da yazdım bu hususta. Yani sahaflara olan borcumu ifade edebilmek için. Çünkü beni korudular. Çünkü bu noktaya getirip yani bir şeyi abartmak da istemiyorum ama her kitabı alacak iktisadi gücüm yoktu. Talebe fakir insandır. Ve Allah'tan ki fakir. Çünkü fakirlik içerisinde elde ettiğin kitabın mülkiyetini yaparsın, tutarsın. O bir tapusuz mülkiyettir. Çünkü onu zorlukla aldın. Zorlukla aldın. Ama zaman içerisinde gördüm ki onları göre onlar da kendilerine göre insan sarrafı. Sevdiler beni. İçselleştiler. Yani bu beni sahaflara daha çok bağladı. Ve bu arada Raif Yelkenci isminde bir sahaf, dedim mi biraz evvel, sırf yazma satardı. Fakat ben sohbete çok teşneydim. Sohbet etmeyi severdim. İnsanların hatıraları beni çok ilgilendirirdi. Raif Yelkenci'ye ulaşmak istedim. Bir gün gittim. Ama yaşım da 20. Şimdi 20 yaşında ne diyeyim ben artık? Şimdi bir şey söylemeyeyim ama öyle Z kuşağı falan da. Hani bir de bir gün gittim Raif Yelkenci'ye gittim. Ne diyeceğim? Daracıkta bir şey yok. Bir şey söylemem lazım adam. Adam sırf yazma kitap satıyor. Ben ona diyemem ki Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşusu var mı diye. Vardım. Herhalde biraz tedbirli davrandım. Dedim ki efendim sizde Yunus Emre'nin yazma divanı var mı dedim. Adamın pek hoşuna gitti. Şöyle bir baktı bana. Allah Allah dedi. Bu dedi ne arıyor hani falan. Bekler misin dedi. Bekler misin dedi. Evet efendim beklerim dedim. Geçenlerde bir Yunus divanı gelmişti dedi. Onu elden çıkarttım. Sattım demiyor. Elden çıkarttım dedi. Sen beklersen dedi. Hani peki efendim dedi. Bir defa gördük adamcağızı. Şimdi aradan bir zaman geçti. Bir daha gideyim dedim. Bir daha gideyim dedim. Efendim dedim ben falanca zamanda sizi ziyaret etmiştim kitap Yunus Emre Divanı. Yok evladım dedi. Düşmedi dedi. Ne diyeyim ben şimdi? Fakat konuşmak istiyorum. Olsun efendim dedim. Ne beis dedim. Ben dedim geçenlerde dedim Abdülbaki Gölpınar'ın 1936'da çıkan Yunus Emre kitabında okudum dedim. Size kardeşim Raif diyordu dedim. Diyor dedim Raif kardeşimiz. O yüz değişti. Kırmızılaştı böyle. Sanki kan oturdu diyeceğim yani. Hiç hoşuna gitmedi. Şimdi kardeşim Raif diyor. O eskiden de dedi. Ben ne bileyim meğerse ipler kopmuş. Şimdi benim yetiştiğim çağda ve özellikle Anadolu'da küsmek ölüm küslüğüne gidiyor. Ve bazıları ağır konuşuyor. Cenazeme gelme diyor. Ölü cenazesine gitmiyor. Böyle ölü. Şimdi öyle değil. Şimdi işler değişti. O da değişti. Meğerse ipler kopmuş. Abdülbaki Gölpınarlıydı. Ben nereden bileyim? Fakat uzatmayalım. O sahaflara ait benim hemen her gün gidiyorum sahaflar içerisine. Epey bilgi birikimim oldu. Yıllar sonra Raif Efendi merkeze oturtmak şartıyla sahaflardaki kitapçıları, o bahsettiğim 7-8 tane kitapçı, mesela bunların içerisinde Hacı Muzaffer Efendi vardı. Hacı Efendi. Talebeyi çok korurdu. Bizim de korunmaya ihtiyacımız var. Gerçekten çok koruyor. Mesela bir talebe yani biliyor. Yani karşısındaki adam. Bunlar psikiyatrda. Karşısına gelen de hasta.
Yani hasta benim. Ne hastalığın ne? Kitap hastalığı. Adam tedavi edecek. Biliyor. Kitabı veriyor. 6 taksit yapıyor. Bak 6 taksit yapıyor. Fiyat zaten düşük 6. Bazılarının durumuna göre son taksiti almıyor. Bazılarının da para da, ben rastlamadım, para da koyuyormuş. Vallahi böyle. Yani Allah rahmet eylesin. Bak hayra vesile oluyor bunu. Yani sizin sorunuzda bile bir rahmetle anıyoruz yani adamcağız. Ben hacı amca derdim dedi. Sabri Ülgener'le bir gün onun dükkanına gittik. Oturuyoruz. Dedim ki yani hacımızın efendim. Hacı amca dedim. Kuşadalı İbrahim Efendi'nin siz dedim bana dedim mektupla. Ben de iyi şey takip ediyordum. Eski kültürü bilmem. Double major lafı boş değil. Siz dedim Kuşadalı İbrahim Efendi'nin dedim mektuplarından bana dedim şey yapacaktınız dedim. Tamam dedi sen falanca günü gel. Böyle yani adamcağız. Hakikaten verdi bana. Ne aldım, ne verdim onu bilmiyorum yani. Onu unutamıyorum. Başka isimler de var. Bak başka isimler de var. 2 İbrahim, onlar hayattalar. Allah sağlıklı ömür nasip etsin onlar. Onlar da 80'lerini döndüler yani 80. Biri İbrahim Derbeder, diğeri İbrahim Manav. Onlar bana abilik yaptılar. Abilik. Hayatımda ilk defa borç İbrahim Manav bana vermiştir. Bir kitabı aldım, 7 lira, elim titriyor. Elim titriyor. Bu kitap benden çıkmasa, yok 7 lira yok. Ne yapacağım? Duruyor böyle. İbrahim abi, Allah ondan razı olsun, defter açtı, ismimi yazdı, 7 lira dedi. Sen dedi bana dedi bunu al dedi, paran olduğu zaman dedi o 7 lirayı getirirsin dedi. Ben unutamadım. Aldım. Böyle insanlar. Bu şimdi ama zaman içerisinde beni ailelerine de çektiler yani. Ben onlarla sonra şey oldum. Yani. Çok yakınlaştım. Bu 2 isimle çok yakınlaştım. Öyle abilik yaptılar yani bana. Eğer siz kitap tutkunuysanız buna ihtiyacınız var. Onun için biri bir şeye bağlı ve bağımlıysa onu anlamaya çalışıyorum. Yaptığı işi tasvip etmem. Ama anlamak lazım. Bu insan tabiatına yerleşikmiş. Bu bende kitap olarak. Öyle. Şimdi buna ihtiyacım var mı? Yok. Şimdi kitaplar bana geliyor. İşte her şey değişiyor. Allah'ın dünyasında tek düze değil ki. İhtimaller dünyası, imkanlar dünyası. Bugün mesela kitaplar bana geliyor. Mesela Mustafa Koç'un Allah razı olsun o 5 ciltlik Fatih kitabı muhteşem bir eser. Parayla alamazsın sen o kitabı. Parayla alınmaz. O kitap bedava geldi bana. Bir ikram olarak geldi. Müteşekkirim. Evet efendim, buyurun. Mesleğimden. Evet. Hayır değil. Ben üniversite tahsilini yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir imtihanı kazanaraktan yüksek lisans tahsilini İngiltere'ye gönderildim. Gönderildim ama oraya da fakir girdim. İngiltere'ye fakir girdim. Sadece devletin garanti ettiği muntazam her ay 65 pound, 6 şilin 7 penslik bir gelirim vardı. Sen bu 65 poundla bugün herhalde bir gün geçinemezsin. Tahminim yani, bilmiyorum, ölçüleri bilmiyorum. Ama orada da para ufaldı. Ama benim dediğim bu 1969'dan bahsediyorum size. İngiltere'de okudum. Ama nasıl söyleyeyim? Zorluklar içerisinde okudum. İşim hiç kolay gitmedi. İntibak edemiyorum. Bu sur içi çocuğu olmanın getirdiği bazı sıkıntıları orada zihniyet çatışması olarak yaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Bir gün Süheyl Ünver'den bir mektup geldi.
Ona şikayet etmişim bu kendi hayatımda. Üzülmeyin, sizin yaşadıklarınızı ben 1927-29 yılları arasında Paris'te yaşadım dedi. Süheyl Bey bunu söyledi. Size tavsiyem diyor, bakın size tavsiyem, Londra'nın parkları çok geniştir. Dolaşınız, inşirah bulursunuz. Gönlünüz ferah. Hakikaten doğru o. Ne bileyim yani Hyde Park, Green Park, Kew Gardens bunlar muhteşem parklar yalnız. Hakikaten. Hocanın dediği doğru. Bir de diyor kiliselere gidin diyor. Ne işim var ya dedim ben. Kendi kendime diyorum ki ne işim var benim kiliselerde. Gittim. İnşirah, parklardaki inşirah orada yok. Neden? İnsan en sevdiği yapıyı Allah'a adar. Oradaki kiliseler beni sıktı. Mesela Westminster Abbey'e gittim. Sıkıldım. Kasvetli, karanlık, boğucu, sıkıştırıyor insan ruhunu. Mezarlar yerde basa basa üstlerinden gidiyorsunuz. Vitraylara bakıyorum. Felaket. Başka kiliselere de gittim. Yok. Altın yere düşmekle pul olmuyormuş. Altın parayı yere düşürmekle değerini kaybetmiyormuş. Meğerse ben Sultanahmet Camii'nden geliyorum. İçimin boğulması nedenmiş? Meğerse ben Süleymaniye Camii'nden geliyorum. İstanbul çocuğuyum. Bu anlattığım camiler Sur içinde. Ben Fatih Camii'nden geliyorum. Hani ben burada bir Müslüman Türk olarak konuşmuyorum. Sultanahmet Camii'ne gittiğim zaman bir turist gözüyle onlarla beraber baktığımda şunu görüyorum. Adam giriyor içeri, çöküyor. Bir yabancı için söylüyorum. Meğerse o caminin İngilizce veya başka dillerdeki karşılığı mavi cami. O mavilik insan ruhunu açan, birbirinden farklı, saymakla bitiremeyeceğiniz, 72'ye kadar zannediyorum Tahsin Özmü, Fuat Köprülü mü ne saymış orada kesmiş. Bir desende birbirinin takipçisi olmayan farklı, 72 farklı ki dahası da var, Çinilerden ibaret. Bu insan ruhunu açıyor. O caminin bir ferahlığı var. İnsan ruhunun buna ihtiyacı var. Siz orada insan-Allah ilişkisine giriyorsunuz. Kasvet ne demek? Zaten oraya girerken sen için boğulmuş. Şimdi bunun anlamı benim açımdan şu, bu lafı fazla uzattık, konudan da sapıyoruz ama ne yapayım bunları bana siz söyletiyorsunuz. Ben İngiltere'ye gittiğimde sene 1969 şunu gördüm. Niye benim memleketim böyle iktisaden geri? Üzüldüm, çok üzülüyorum. Dedim ki zihniyet kötü bir de iktisat da çarpıyor. Adam dünyayı sömürmüş. Her tarafa kolon atıp mangırı İngiltere'ye akıtmış ve bunu gündelik hayatında o yollar, o intizam adamlar çözmüşler. Mesela ilk gittiğim günlerde orada orta sınıfa ait burada değil, Türkiye'de değil ama orta sınıfa ait bir mağaza vardır. Marks and Spencer diye. Bir pantolon aldım Marks and Spencer'den. Bilmiyorum, ölçüler de farklı. Ayakkabı numaraları farklı. Bilmem ne falan. Neyse baktım dar mı geldi, bol mu geldi? Olmadı yani. Kalktım götürdüm Marks and Spencer. Fakat içimde bir şey var. Yani Türkiye'de ne diyor? Müşteri veli nimetimdir diyor. Bir de altına diyor ki satılan mal geri alınmaz yazıyor. Hala var mı bilmiyorum. Satılan mal geri alınmaz. Kızcağıza sordum ama içim fık fık ediyor. Beni yapabilirsen git falan diye dedim ki bu dar geldi, bol geldi. Kızcağız bana bir şey sordu. 2 soru sordu. Paranızı iade mi edelim yoksa değiştirmek mi istersiniz? Aman ya Rabbi. Aman ne demek ya? Adamlar bunu çözmüşler. Yani bir tüketiciyi koruyan bir
Bir mekanizma var. Orada müşteri veli nimetim demekle evet anlıyorum sen ama müşterinin o velinin nesini alıyorsun sen? Nimetini alıyorsun, veliyi bırakıyorsun. Türkiye için söylüyorum. Bugün de hayatta hala bu işler düzelmemiştir Türkiye'de. Maalesef. Onlar çözmüşler bu meseleyi. Tüketiciyi koruyan bir mekanizma var. Bir Cadbury's Chocolate diye bir şey vardır. Diyor ki bu çikolatanın tüketiminden tam bir tatmin elde edemezseniz iade edilir diyor. Bunları da gördük yani. Şimdi bu üzüntülerle şunu gördüm ki terazi bizim dibe vurmuş iktisadi şey. Şimdi bu ne oldu? Orada ruhani tarafa geldiğiniz zaman orada onlar dipte biz yukarıda olduğumuzu gördüm. Dedim. Ne yapalım? Becaiş mi yapalım? Yoksa bir denkliğe doğru mu gidelim? Yoksa ne yapalım yani? Anladım ki bu denkliği sağlayabilir Türkiye. Kendi içimde vardığım nokta bu oldu. Evet buyurun. Yani bizim gittiğimizi sadece bu tabirimi mazur görün, yaşımız büyüdükçe çocuklarla yani mahalle arkadaşlarımla Yeni Kapı'ya kaçar denize girerdik. Ben denize girmeyi, yüzmeyi Yeni Kapı'da öğrendim. Kendi başıma. Kendi başıma. Yani 1960'lı yılların başıydı. O zaman ne oluyor? İşte 13-14 yaşında falan oluyorum. Böyle tam ilk gençlik şeyinin. Mayo falan filan yok. Donla girerdik. Onun üzerimizde kurumasını beklerdik ki yakalanmayalım diye. Hani çocuk sigara içer de annesi ağzından koklar ya böyle. Yakalanmamak için. Bunu yaptık. Onu söyleyeyim. Yeni Kapı'ya. Yeni Kapı, Kum Kapı hattı bizim kaçak deniz serüvenlerimizin olduğu yerler. Para yok, pul yok, ne yok, ot yok, ocak yok o manada. Her şey ucuza gidiyor. Şimdi yani iştiyakım vardı. Şan sinemasında bir defa Safiye Ayla'yı, farklı bir zamanda da zannediyorum Münir Nurettin'i yaptık. Böyle maça falan gidecek. Ben çok özür dilerim burada bir şeyi açmak yani iktisadi durumu ortaya atıp yani böyle abartılı konuşmak falan istemem. O günkü şartlar içerisinde benim 5 lira verip Münir Nurettin'in bilmem kimin öyle şey mi? Ama zaman bunları çözdü. Mesela haftada bir pazar günleriydi galiba. Muntazam olmasa bile bugünkü AKM dedikleri yerde Türk müziği şeysi olurdu. Klasik Türk müziği olurdu. Nevzat Atlı. Onu dinlemeye falan gittiğim onlar olurdu. Yani. Kıraathanesini biliyordum. Gitmedim. Bir şey söyleyeyim size. Ben hakikaten bir büyük bir insan. Süheyl Ünver. Ona mülaki olduktan sonra görülecek çok insanı görmedim. Yani görmekten ihtiyaç duymadım. Görebilirdim. Görmeliydim belki ama ihtiyaç duymadım. Şimdi bir İhsan Doğramacı vardı. YÖK Başkanlığı'nı ilk defa ihdas eden bir gazeteci, herhalde yeni yetişmem. İhsan Doğramacı'ya demiş ki, Sayın Doğramacı, bütün Türkiye sizden nefret ediyor demiş. Evet, bir gazeteci lafı. Öyle mi diyorsunuz demiş. Evet demiş. Yalnız demiş 2 kişi demiş beni seviyor demiş. O da zannetmiş ki Fırıncı Mehmet'le işte Kasap Ahmet falan gibi zannediyor. Kimler onlar demiş. Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı demiş. Süheyl Bey de bana öyle geliyordu. Yani Süheyl Bey'i ben tanımakla çok şey kazandım. Fakat göreceğim insanlardan görmesi böyle bir içim atmadı, hiç şey yapmadı. Mesela bunlardan biri Necip Fazıl'dı. Necip Fazıl'ın yani yetiştirdiği şairlerden biri de babamdır. Bakın açık söyleyeyim size, bunu Türkiye bilmez. Necip Fazıl şair. Necip Fazıl 60'lı yılların başında rahmetli oldu.
Bizim aile dostu olduğundan sonra Emin Işık o anlattı. Dedi ki 60'lı yılların başında Çarşı Kapı'da dedi bir konferans salonunda Necip Fazıl'ın dedi konferansı vardı dedi. Konferansın başlığı da Akif ve şiiri böyle. Emin abi de Akif hayranı, çocuğu olmuş, ismini Akif koymuş böyle bir adam. Ben de gittim diyor. Anlattı diyor. Mehmet Akif'in şiirini anlattı diyor. Sonunda dedi ki Akif şair değildir dedi diyor. Ben diyor celallendim diyor. Elimi kaldırdım. Şimdi adam bir şey söyleyecek, sen el kaldıracaksın falan. Ne var dedi diyor. Ben de yumruğumu sıktım. Siz Akif'in yanında solda sıfırsınız dedim diyor. Emin Işık Necip Fazıl'a söyledi. Necip Fazıl da hiç beklemeden, bak bu zekavet örneğidir. Hiç beklemeden sen de benim yanımda çift sıfırsın demiş. Emin abi kendisi anlatıyor. Şimdi herhalde onun o zekavetine hayranlık duyduğu için. Böyle bir adam. Galiba Fransa'da bir ansiklopedi, Türkiye maddesinde, Türk Edebiyatı'nda 2 tane şair. Onun eserlerini falan şey yapacaklar herhalde. Necip Fazıl'a gelmişler demiş. Türkiye'den 2 şair, ikincisi kim demiş. Bu kadar. Şimdi babam onun çok sevdiği, bak altını çiziyorum. Çok şiiri de şairini takdir ettiği bir insan. Babamdan epey şey dinledim onun hakkında. Açık söyleyeyim yani. Allah gufranıyla sarsın. Sen kimsin? Kendim için söylüyorum. Böyle içim atmadı yani. Yoksa gider kapısını falan çalardım. Yani. Onu söylemek istiyorum. Zorunluluk var, onu da söyleyeyim. O da Eskeripaşa Camii bizim. Ramazanlarda muntazam teravihler. Bunları kabul ederim ama yani ikindi namazına yetişeceğim telaşı falan öyle bir şey yok ben. Onu söylemek istiyorum. Ama iyi Ramazan Müslümanıydık biz. Doğruyu çok mevlide giderdik. Çocukluğumu anlatıyorum size ilk mevlide. Şeker için giderdik. Şimdi Allah için değil ki, şeker için. İyi ki de şeker için gitmişiz. Öyle. Yani o çok ciddi bir alışkanlık meydana getirdi. Yani ben bir çocuğun, şimdi biz Türk ailesini dağıttık ya, o Ma aile tipini. Yani üzgünüm artık bir eğitimci gibi konuşmak gerekirse, bir çocuğa ben dedemden, Allah rahmet eylesin, çok istifade ettim. Bak, çok istifade ettim. Ne gördümse onda gördüm. Hani Şeyh Galip diyor ya Hazreti Mevlana'ya, Efendimsin cihanda, itibarın varsa sendendir. Meyane aşıkanda, iştiharın varsa sendendir. Ben, itibarım varsa bu dedemdendir. İyi yetiştirdi. Yani gözü üzerimdeydi. Onu söylemek istiyorum. Ha, böyle bir dede yok. Şimdi biz Türk ailesini çekirdeğe döndürdüğümüz karı koca ve çocuklara değil mi? Şimdi anne bocalıyor. Çocuğu dışarıda çalışıyor. Şartların zorlaması anlıyorum. Kreşe veriyor. Kimin elinde? Bir düşünün. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. İşte o çağlarda evde dini eğitim çok önemli. Çocuk Kur'an'la temas edecek. Bakın açıkça söyleyeyim. Kur'an'la temas edecek. Hani okuması falan evet. Okumada kalmayacak. Düşünecek. Allah'ın o lafızda Allah'ın muradı ne? Bunu kendi kendine şey yapacak. Bu da aileden gelir. Açıkça söyleyeyim. Buna mani olmak cinayettir. Açıkça söyleyeyim. Çünkü o ileride çok rahat eder. Çünkü hayatın çok ciddi sıkıntıları vardır insanlar üzerine. Dar boğazları vardır. Aşılamayacağı alanlar vardır. Çözemediği, elinin iki yana düşeceği hadiseler var. Hep gül hadisesi değil bu dünya. Sığınacak bir limana ihtiyacı var. O da onun içindedir. Çünkü gerçek Müslümanlık
senin o ibadet bilmemleri yaptıktan sonra bugün başımıza geldi birlikte hatırlarsanız. Müjdat Gezen'le bir temasımız oldu. Ve dedim ki bugün çok hayırlı, bereketli oldu ve şu şiir okudum. Sana gizli bir sözüm var. Gel gönüle, gir gönüle. Bulam dersen babı hakkı. Gel gönüle, gir gönüle. Biz bugün gönüle girdik. Ve Müjdat Gezen de bizim gönüllerimize girdi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne kadar yakın davrandı, sıcak davrandı. Allah kelamını dilinden eksik etmedi. Öyle değil mi? Ben şimdi oturup onun propagandasını mı yapıyorum? Ne alakası var? Olgusal bir gerçeği size. Tarihi yapı bir tam karşımızda Eskerlipaşa Camii. Hemen biraz aşağıda Koyunbaba ve Sabire Sultan'ın kabri. Karşımızda Hacı Lütfullah Efendi sokakta bir Rıfai tekkesi vardı. Yıkıldı, apartman oldu. Biraz daha ileride Kırtaş Sokağı'nda varlığını muhafaza eden, torunu Kenan Gürsoy'un büyük bir himmeti vardır. Ümmü Kenan dergahı. Kenan Rifai'nin dergahı. O da 1908-9'dadır. Ama orada bir canlılık var. Cenan Vakfı onu yapıyor, idare ediyor, götürüyor. Gönül isterdi ki o Rifai tekkesi de, ben çocukluğumda annem götürdü beni. Yani tekke olarak kullanılmıyordu. Bak, tekke olarak kullanılmıyordu ama Rüştü Bey isminde çok genç yaşta, 33 yaşında vefat etti. 3 tane kızı vardı. Kızların en küçüğü ben yaş falandı. O evin düzeni ne oldu? O altta bir hanım otururdu. Yüzü peçeli Münevver Hanım diye. Bak, yüzü peçeli. Bizim mahallede ben kadınlar başörtülü olanlar vardı, olmayanlar da falan. Biz o Bedrettin Simavi Sokağı'nda lastik topla oyun oynarken, futbol oynarken bastonuna basa basa Münevver Hanım teyze, yüzü peçeli Münevver Hanım teyze geldiği zaman o sokağa girdiğinde o günü keser, onun ağır, aksak ve temkinli adımlarla Mütercim Asım Sokağı'na çıkmasını beklerdik. Veya bizim Kur'an hocam Selim Hoca oradan geçtiği zaman elini öperdik. O da başımıza okşardı falan. Şimdi bunlar yok. Şimdi ben o Münevver Hanım'ı bütün ömrünü o tekkeye vakfettiğini annem söylerdi. Bu hanım 1965 senesinde vefat etti. Hiç evlenmemiştim. Ben çok cenaze yaptım, taşıdım. Kendime göre tabii. Hiçbir cenazeyi, o Münevver Hanım gibi, parmaklarının ucu, Gönenli Mehmet Efendi isminde bir İstanbul vaizi vardı. Onun talebeleri vardı Eskerlipaşa Camii'de. Hepsi bekar çocuklar. Ben de bekarım. Emin ol, şöyle götürüldü. Parmak uçlarında. Uçtu. Allah'a affetsin. Bazı cenazeler tabutu ağır gelirdi bana. Omuz verirdim. Ama o kadın da onu yaşadım. Lütfen sözlerimin kıymet hükmünü kabul edin. Bir şey abartmıyorum. İkisini karşılaştırayım. Yani bizim herhalde 120 senelik falan bir ev Fatih'teki. Yani Hırka Şerif'teki ev. Nesini karşılaştı? Evet, orada yıkanma ihtiyacımızı giderirdik ama biz çocukluğumuzda hamam denen bir şey, hamam kültürümüz vardı. Dedemle biz giderdik. Sofular Hamamı'na giderdik. Dedemden sonra Sofular Hamamı'na gidemez oldum. Mehmet Ağa Hamamı vardı. 125 kuruştu Mehmet Ağa Hamamı'na giderdik. Kaç günde bir, artık onu bilmiyorum kaç günde. Şimdi burada bas düğmeye, o işler bitmiş. Bunun gibi. Burada şimdi mesela kapıcı var, bilmem bekçisi var, falanı var, filan bilmem ne var. Bizim evde bekçi falan. Kapı açık dururdu bizim ev. Ve Ramazan günleri coşku dolu müminler bizim o yani Mütercim Asım Sokağı'ndan aşağı doğru iner. Oradan Akseki Eskerlipaşa Caddesi üzerinden Rıfkı Şerif Camii'ne varırlardı. Bir gün okuldan geldim, bizim kapı açık dururdu. Bir gün okuldan geldim, bir kadıncağız içeride abdest alıyor. Vallahi.
Dedim ki herhalde bu annemin cami arkadaşlarından biri. Efendim hoş geldiniz. Ben sizi tanıyamadım dedim. Annemi yok evladım dedi. Hırka Şerif'e gelecektim dedi. Burada dedi. Bunu bir güzellik olarak anlatıyorum ben. Kadıncağız atmış, kapı açık, girmiş içeri. Anama abdest almış. Aman yarabbi dedim ya. Bunu da yaşadım. Hiçbir hayrımız olmasa bile bak bir hayır vesile olmuşuz ya. Kadındaki rahatlık da hoşuma gitti ama nereye giriyorsun? Nereye giriyorsun? Açık buldum diyor kapıyı diyor. Şimdi şöyle, Allah lütfetti, kerem etti. Biz, İzmit'in bir kazası var, Kartepe, orada bir köy, Derbent. Orada böyle bir site içerisinde bir ev aldık. O sitede de 14 tane ev var. Yani sitenin problemsiz olması gerekirken problemli oluyor. Bak problemsiz olması gerekirken sen oraya niye gidiyorsun? Başımı dinleyeyim. İstanbul gibi karmaşası büyük olan bir şehrin işte dağsından kaçayım falan filan diyorsun. Orada bulunmanın bazı artıları da var. Onları da şey yapıyorsun ama niye huzursuzsun? Niye huzursuzsun? Bunu çözmeye çalışıyorum. Orada 10 tane ev varsa 2'siyle görüşüyorum. Onlar da bizle görüşüyoruz. 3 ev iyi. Ötekiyle de merhabalar var. Merhabalar ama bir canciğer şeyler yok. Merhabasız olanlar da var. İşte dediğim gibi yani seni rahatsız eden ne? Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Niye kafan rahat değil? Çözülmeyecek meselenin üzerine o düğümü çözülecek ki çözülecek. Onun üzerine bir düğüm diye niye atıyorsun? Niye bir kapris, bir huysuzluk oluyor? Bilemiyorum. O bakımdan yani nereye gidersen bu sizi buluyor. Onu demek istiyorum. İnsanlarda bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğun temelinde Allahu alem. Allahu alem. Yozgat'ta da Elleham derler. Elleham. Maldan mülkten kaynaklanan bir sıkıntı var diye düşünüyorum ben. Onu kabul ediyorum. Yani mal insana rahatlık vermesi gerekirken niye rahatsızlık veriyor? Sorun çıkartıyor. Yani demek ki eşyanın da taşın da bir canı var gibi geliyor bana. Onlarla da iyi konuşmak. Nerede değişiklik ben görmedim. Ben sadece isimleri sayayım size. Bizimki Mütercim Asım Sokağı. Aşağı doğru inerseniz Vatan Caddesi'ne bağlayan yer Koyunbaba'dan itibaren Akşemseddin Caddesi. O değişmedi. Yandaki sokak Hırka Şerif Caddesi. O da değişmedi. İkisine bağlayan sokak Bedrettin Simavi. Onu da versen Sürre Emini. Bak, hep bunlar Osman Nuri Ergin'in şeyleri. Ana cadde Feyzi Paşa Caddesi. Caddelerde isimlerde bir değişiklik yok. Bir Sarıgüzel Caddesi vardı. Onu değiştirmişlerdi Mehmet Zahit Kotku diye. Sonra işittiğime göre tekrar eskiye mi dönmüş onu bilmiyorum. Sadece mahallelerin ismi değişti. Mahallelerin. Bizim mahallemizin ismi Hoca Üvez'di. Karşımızdaki sokakla birlikte Muktesip İskender'di. Bizim mahallenin ismi Akşemseddin oldu. Ötekisi de Hırka Şerif oldu. Bu değişiklik, mahalle isminde değişiklik var. Ev artık yani bizim çağdaş ihtiyaçlarımızı yani kalkıp bizim hanım mesela ben erkekler hamamına, hanım da kadınlar hamamına mı gidecek? Öyle bir şeysi yok. Yapılabilir mi? Onlar çok şeyler. Tabii ki bazı eksiklikleri falan var evinde. Ben sadece şunu düşünüyorum yani bir kızım var ona da aşağı yukarı vasiyetimde bu merkezde. Dünya servetine, dünya malına ait bende aşağı yukarı 20.000'e yakın kitap var. Rakam yanlış olabilir ama bir çokluğun kesretten kinaye olmak üzere bunu söylüyorum. Saymış değilim. Onlarla beraber orayı bir kütüphane yapmak.
Bunu şeyle de belediye başkanıyla konuştum ben. Çok istiyorum bunu. Ama evet, evi vermek, içini kitaplarımla doldurmak bu kolay. Zor olan oranın çevrilmesi, idamesi. Bunu yapacak benim iktisadi gücüm yok. O düşündürüyor beni. Yani benim vasiyetim, bu ev satılmasın. Bu ev devletin, milletin malı olsun. Başına orada ne gelirse gelsin. Ama ben o vebali taşımayayım. Çünkü ben o evin dedemden kaynaklanan bir ruhaniyeti olduğuna, yani bizi hırka-i şerifli yaptığına, ben çok benimsedim yani o coğrafyayı. Yani belki herkes benim şuurumu taşımayabilir, onu söyleyeyim. Bu ayrı bir hikaye. Ama o zeminin katkısı olur. Şişli'de de oturabilirsiniz. Bunu vermez. Vermez. Oturulmaz mı? Oturulur. Ben bir şey demiyorum. İnsanlar da oturuyor. Hem de bayıla bayıla yüksek fiyatlarla oturuyor. Tamam. Oranın Fatih'in, hatta burada kısmen Üsküdar'ın böyle kendine has ruhaniyeti var. Üsküdar'da her bölge değil. Fatih'te de o kayboldu ama ağırlıklı olarak Fatih Camii ve etrafı, Hırka-i Şerif Camii ve etrafı, Eyüp Sultan ve etrafı, herhalde buna Sultanahmet falan, Süleymaniye, bunları da katmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Fatihli olmak birinci dereceden bana şey yapıyor, şehrin coğrafyası itibariyle tarihle bir bağlantı kuruyor. Yani ben zaten orada oturanlardan eksik olan tarih şuuru, millet şuuru. Şimdi Fatih İstanbul'u 29 Mayıs 1453 Salı günü alıyor. Şehir düşüyor, tamam. Fakat Cuma gününe kadar sokak aralarında çatışmalar devam ediyor. Bizim askerlerimiz şehit oluyor. Fatih'e geliyorlar, diyorlar ki falanca yerde, Sur içinde tabii, falanca yerde askerimiz şehit oldu, ne yapalım diyor. Fatih Sultan diyor ki, şehit olduğu mahalle defnediniz diyor. Şimdi siz İstanbul'da, Sur içinde bir sokağa girdiğiniz zaman, bugün bu sürpriz azalmıştır ama beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bu bir düz damlı bodur minareleri mescit olabilir, bir namazgah olabilir, bir çeşme olabilir ve böyle tek kişilik kabir olabilir. Nimel ceyş kabirler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Yani Fatih'in en önemli işlerinden biri de 395'ten 1453'e kadar neredeyse 10 asırdan fazla, milenyum, üzerine bir de 100 seneye yakın bir şey koyacaksın. Yahut da 1050 sene sonra bir şehri alan Türkler o şehri, yani Sur içini 25-30 sene içerisinde Müslüman bir Türk şehri haline getirmişlerdir. Bu büyük bir başarıdır. Ama tekrar söyleyeyim, bir Osmanlı başarısıdır. Buna mukabil Galata'ya fazla dokunmuyor. Birlikte yaşayacak. Birlikte yaşayacak. Ve bu Osmanlı fütühatında da vardır. Dileselerdi, Balkanlarda değil Bulgar yetiştirmek, Bulgar'a şey yapacak, ot yetiştirmezlerdi, dileselerdi. Ama biliyor ki Kur'an'da bir ayet var. Dileseydi Rabbin hepinizi tek din üzerine yaratırdı. Yaratmıyor. O halde ona saygı. Buna sadakatle bağlamış. Bu Türk fütühatını, Pax Ottomana dediğimiz, Roma'ya kadar, Viyana'ya kadar olan yayılmayı. Hatta bunu 1481 öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in bir projesiydi. O zaman Kızıl Elma Roma'ydı. Kızıl Elma hep değiştirir, yer değiştirir Kızıl Elma Türklerde. 1480 öncesindeki Kızıl Elma Roma'ydı. 1478'de bugün ancak bir semt ismi olarak kaldı, Gedikpaşa.
Gedik Ahmet Paşa Otranto'ya çıktı. Kuzeyden de Türk akıncıları aşağıdan çizmeden girip Roma'yı düşüreceklerdi. İşte Fatih Sultan'ın 3 Mayıs 1481'de Gebze'de ölümü. Sonra 2. Beyazıt'la kardeşi Cem Sultan arasındaki taht kavgası vesaire vesaire. Zaten 2. Beyazıt döneminde bir ilerleme yoktur. Bir durağanlık vardır. Oğlu Selim'i babasına karşı böyle isyana sevk eden Yavuz, o da düşmanlarının koyduğu isimdir. Pek makbul bir isim değil aslında Yavuz. Yavuz hırsız derler ya. O Osmanlı Devleti'nin genişlemesinde durmasına bağlar. Yani Anadolu'nun Türkleşmesinin tamamı Yavuz'la olmuştur. 1514'le olmuştur. Ve müthiş bir başarıdır. O hissin oluşabilmesi için zemin, zaman ve insan. Zemin var fakat zeminin üzeri değişmiş. Zaman var, akmış. Ve en fazla silinen de yetiştiğim insanlar olmuş. Ölüm yoluyla sahneyi terk etmişler. Onu demek istiyorum. Şimdi arada bul. Nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Bilmiyorum. Bu analize dikkat edin. Zaman, zemin ve insan, bu 3 damarın bir sarmala dönüşmesi lazım. Damarlar tıkanmış. Şimdi ben de mesela bu göç meselesinden dolayı Arapların gelişi, ben şöyle kendime göre eksik ve kusurlu bir analiz olsa da şunu yapıyorum. Ne kadar doğru ama bu analizi de yapayım yani. Niye buraya rağbet etti Araplar, Suriyeliler? Onlar da belki bir sevki tabiinin itici gücüyle buraya geldiler. O da şu, Arap orduları Fatih'in İstanbul'u almasından evvel 20 küsür defa burayı kuşattılar. Allah nasip etmedi. Şimdi elini kolunu sallayaraktan geldi. Demek ki çok seviyorlarmış burayı. Bu benim senaryom. Başınızı ağrıtmayın bu bakımdan. Bu adam ne diyor falan filan. Şimdi ben kendi kendime düşünüyorum yani. Şam'da ve Halep'te yiyemeyeceğin tatlılar Fatih'te yapılıyor. Doğru mu? Şimdi diyelim ki adam da mümin, mütevekkil bir insan. Ezan Allahu Ekber diyor. Bana ne Esad'dan diyor. Burada da Tayyip var diyor. Ben bilemem yani. Bilemem ki sen bunu, adamın düşüncesini. Ama bu bir rahatlıktır. O insan için bir rahatlıktır. O da bu toprakların kıymetini, büyüsünü bilmesi lazım. Evet. Ve bir açık da daha söyleyeyim. Eğer burada kalacaksa Türkleşmesinin saadetini yaşasın.